Efendim herkese merhabalar. Satır arasından bu hafta Modern Klasikler dizisinden Halil Cibran'ın aslında Ermiş adında olmayıp Türkçe'ye Ermiş diye devşirilmiş kitabı Peygamber kitabından başlıyoruz. Çünkü kitabın adı The Prophet. Efendim Halil Cibran Beyrut doğumlu bir isim. 11 yaşında Amerika Birleşik Devletleri ile ailesiyle beraber gidip sonrasında geriye dönüp Beyrut'ta kilisedeki ilmini, bilgisini tamamladıktan sonra Fransa hegemonyası altında şiirle, resimle uğraşırken yazmış olduğu şiirleri biraz daha koreografik düzene çekerek oluşturduğu, derlediği kitaplardan bir tanesi. Kitabın ehemmiyetini şöyle anlatayım. Bizler bugün hem 1968'li yıllarda yani 68 kuşağı diye tabir ettiğimiz 60 ile 70'li yıllar arasındaki Avrupalı ve Amerikalı gençlik hareketlerini etkilemiş ve onların elinden düşmediği bir klasiği okuyor olacağız. Ama bu klasiğin içerisinde Hristiyanlığın kendine ait muharref inancından çıkarak bunu sufi bir anlayışa, kendilerince mistik bir anlayışa dönüştürme serüvenlerinde şeriatsız tarikat yolculuğuna çıkan her kim olsa, hangi dinden olsa nihayetinde bedbaht bir sona ulaştığını da göreceğiz. Bir diğer taraftan bu süreç içerisindeki aşamaların bugün bizim hayatımızda da İslam dininde de varlığını gösterme gayretini anlıyor olacağız. İşin enteresan tarafı kilisede yetişmiş olan Halil Cibran sonrasında gençleri bozuyor diyerek afarozla edilmiş. Bizim dinimizde afaroz yok. Yanlış anlaşılmasın, Hristiyanlığı bir İslam dininden hariç muharref bir din olduğunu çok net biliyoruz. Zaten burası tevhid ocağı ama bir hakikat var. Eğer algımızı derleyip toparlarsak şunu fark ediyoruz biz. Hem gençlik hareketini etkilemek üzere bir Hristiyan inancı dinini, çünkü o gençler sonuçta Hristiyandı, onu biraz daha mistik bir anlayışa çıkartıp Hristiyanlığı muharref de olsa, ibadet, inanç, akide bozuk da olsa, çünkü Hz. İsa'ya Allah Azze ve Celle haşa oğlu diyorlar ya, onu alttan çektiğinizde üstte kalan, kelimesi güzel ama içeriği berbat olan sürecin 68 kuşağına etkisini kilisenin papazı görmüşken bizim caminin imamının görememe serüvenini anlayacağız. Çünkü benzer olayları kendi hayatımızda da yaşıyoruz. Bugün ülkemizde de şeriatın aslından uzaklaşıp tasavvufun sanki sözüm ona ve asla olmayan mistik serüvenini gençlere anlatarak arada yarım yamalak sevgi sözcükleriyle bir şeyler anlatmaya gayret edenlerin en az Halil Cibran'ın verdiği muharref dine zarardan hakiki bir dine zarar veremeyecek olan bu anlayışın gençler üzerindeki etkisini konuşacağız. Yani bir taşla bayağı bir kuş vuruyoruz bugün. Efendim Halil Cibran bu hikayeciğinde küçük bir kitap ama inanılmaz, hani satır satır gitseniz bir anayasa hükmünü taşıyor. Orfales kentinden ayrılmak üzere olan peygamberin, ki aslında burada Hz. İsa'yı anlatıyor. Arkasından gitme diyen Hz. İsa'nın eşi var ama onu da tasavvufla örtüp aslında gizli bir yamaca gidiyor ki afaroz sürecinde bugün tarihçiler bilmiyorsa bu da gündem ediyor. Buradaki söylemleri eğer bir Müslüman olarak bakacak olursak dini anlamamış bir adamın kendince din yorumladığında nereye varır onu göreceğiz. Ruhumun çok fazla parçasını saçtım bu sokaklara ve çokça kalabalıktır buyurarak şimdi o peygamber bir yolculuğa çıkaracak ama ülkemizde kimseyi rahatsız etmesin diye Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları grubu Ermiş diye devşirmiş. Ardımda bıraktığım bir düşünce de değil, açlık ve susuzluğun tatlandırdığı bir yürek diyerek Hz. İsa'nın o dönemdeki anlayış biçiminin şeriattan uzak, insanlara zaten sadece sevgiyi anlatmak üzere geldiğini söylerler. Ki bugün de kilisenin papazına gittiğinizde bana dininiz için bir şey söyleyin dediğinizde vereceği cevap aşağı yukarı böyle olur. Sevmek der ve bırakır. Ama bunun şartları, nizamnamesi, hayat, ahlak, ibadet, bütün bunlarla oluşmuş olan çerçevesinden çoktan uzaklaşmıştır. Belki de aforoz edilen Halil Cibran
bazı Hristiyan mezheplerine etkilemiştir. Yalnız ve yuvasız uçar kartal güneşin önünde der. Ancak güneşin önünde uçacak kartal bu sefer Avrupalı ve Amerikalı Hristiyan gençlerdir. 68 kuşağının nasıl zehirlendiğini anlatıyoruz bugün. Hep onlar bize anlatacak değiller ya. Bugün de onları ele almış oluyoruz. Ama aynayı bir tersine tutarsanız Allah korusun bu topraklarda da olması talep edilen süreci biraz geriyi seyrederek aslında gelecekten haber vermiş oluyoruz. Irmaklar ve akarsular için sensin yegane huzur ve özgürlük derken bir özgürlük hareketinin temelleri anlatılır. Nerede olursan ol, önünden akan ırmağa atla ve onunla beraber git denir. Halbuki bizim dinimizde önümüzden akan dinden abdest alınır, kalındığı ve durulduğu yerden ayrılmaz insanoğlu. Burada ise bırak o toprakları, git başka diyara, zira burada özgür değilsin denilmektedir. Alacakaranlığımızda öğle vakti oldun sen, gençliğin bize kurulacak düşler bahşetti derken Hz. İsa'yı örtmüş olan yazar bu sefer karşısındaki halk tarafından övülüyor ve şöyle ifadelendiriliyor. Aramıza bir ruh kattın sen, gölgen yüzlerimize düşen bir ışık oldu. Ne bu gölge? Hz. İsa'nın arkasında kutsal ruh diye tabir edilen. Ama burada bir başka ilginçlik var. O da gölgenin ışık olarak tasviri hakikate ermeden önce insanın kendini takdim etmesinin gerekliliği. Yani 68 kuşağına söylenen o ibareler gibi. Şimdi yeme, içme, sevişme zamanı. Zamanı gelince yaşarsın. Hani bizde de var ya, zamanı gelmedi daha. Bu yaşta hacca gidilir mi? Biraz yaşını al, elbet bir gün o Kabe-i Muazzama'ya da varırsın. Onun için artık bize göster ve doğumla ölüm arasında olan dair ne varsa sana gösterilen bize anlat denir. Ve Hz. İsa'nın gemiye binmeden evvel bu ahaliye bu bilgiyi aktarması istenir. El Mustafa da şöyle yanıtladı, ismini vermiş kendisine. Orfales'e halkı neden söz edebilirim ki? Adını da Mustafa koyması ilginç tabi. Şu anda bile ruhlarınızda kıpırdanıp duran şeyden başka diyor. Ve şimdi kitap boyunca bize resmen bir anayasa sunuyor. Ne hakkında? Her şey hakkında. Bakıyoruz aşka dair, evliliğe dair, bir insanın hayatında başına gelmiş ve gelebilecek her şey. Sonra El Mitra bize aşktan söz et dedi El Mustafa'ya ve o da cevap verdi. Kanatları sizi sardığı zaman ona teslim olun. Tüyleri arasına gizlenmiş kılıç sizi yaralayacak olsa da derken gençliğe şunu anlatır. Her aşk bir uçmaktır. Uçtuğunuz her şeyin size zarar verme ihtimalini bir kenarınızda tutun. Böylece bağlanmayın, bağımlı olmayın. Yumuşayana kadar yoğurur, sonra da atar kutsal ateşine, Tanrı'nın kutsal şölenine kutsal ekmek olasınız diye tabir eder aşkı. Dolayısıyla aşk yenilesi içilesi bir şehvet malzemesi olduğu ifade edilir yazar tarafından. Sevdiğiniz zaman Tanrı yüreğimde değil, Tanrı'nın yüreğindeyim deyin sözü belki bunu okuyan genç kardeşlerimiz için bile ilgi çekici, hoş ve tatminkar gibi geliyor olabilir. Ama bu bir Hristiyanlık akidesi. Çünkü Hz. İsa Tanrı'nın kalbinden tabiri caizse ve haşa çıkıp gelmiştir. Bu çıkış ve gelişi insanın kendisini Tanrı'nın yüreğinde atfedecek noktaya gelmesi apaçık bir paganizm, şahsiyetçi bir tanrıcılık anlayışıdır. Dolayısıyla Hristiyanlığın putperestliğe dair unsurlarla tamamen kuşatıldığını söylemek, bu ve İncil'e de, Muharref İncil'e de bakınca, hele ki uygulamalarına bakınca gerçekten uzun uzadıya anlatılmadan açıkça görülebilecek bir süreci kapsar. Aşkın vecdini düşünmek derin derin der, aşk düşünmekle mümkün değildir diye dilimizde tüy bitse de söylemeye devam edeceğiz elbet. Ama 68 kuşağı düşünerek sever. Birbirinizi sevin ama aşkı pranga eylemeyin demek zannedersem üzerinde konuşmaya gerek kalmadan 68 kuşağının mottosu haline gelmiştir. Birbirinizin tasını doldurun ama aynı tastan içmeyin der. Çünkü aynı tastan içmek birbirinizle ilişkiyi kuvvetlendirir. Bunu ortadan kaldırmak için tabakları ayırmak modern dünyanın bir hengamesidir.
Demek ki kitabın bir bölümü tarihsel süreçte bizi de etkilemiş. Çocuklarınız sizin çocuklarınız değil. Onlar hayatın kendine duyduğu hasretin oğulları ve kızları diyerek aşkımızın meyvesi denilecek halin en kök cümlesi olarak karşımıza çıkıyor. İnsan kendini odun bilince kendinden çıkan çocuğa da meyve demesi gayet normal olabiliyor. Malınızdan mülkünüzden diyerek başlıyor vermeye dair sözler için. Malınızdan mülkünüzden verdiğinizde pek fazla bir şey vermiş sayılmazsınız. Gerçekten vermek kendinden vermektir diyor. Zaten Avrupalı insanın para vermek yerine bir şeylerde gönüllü olmanın daha kıymetli olduğu herhalde bu tarihlere dayanıyor. Yemeğe ve içmeye dair girdiği konu başlığında yiyip içmenizi bir tapınma eylemine çevirin diyor ki vallahi bugün bizim sofralarda da aşağı yukarı hele ki Ramazan günlerinde çok farklı bir şey olmuyor. Hani şu fakirlerin halini anlamak için olmayan ama bize böyle anlatılan orucun son katresinde 32 fakirin yiyemeyeceği kadar çeşitle kurduğunuz sofralar var ya ondan bahsediyorum. Bir hayvanı öldürdüğünüz zaman gönlünüzde ona deyin ki seni öldüren o güç beni de öldürendir ve ben de tükenip gideceğim. İnsan kendini hayvan bilmeye görsün, nihayet onunla konuşacak seviyeye gelmiştir. Çalışırken der ney olursunuz, saatlerin fısıltı müziğe dönüşür neyin yüreğinde. Herhalde bu sözler Almanların en çok sözüne hoşuna gittiği cümle olmuştur. Çalış, çalış ve hep çalış. Yazılanı silecek olan sadece alın terinizdir der. Yani kader çalışmadan mümkündür diyerek duanın ehemmiyetsizliğinin altı çizili vermiş olur. Hani bizde de derler ya dua etmekle olmaz öyle inşallah maşallah yap da görelim işte geçmişteki hali. Hristiyanlara böyle yapmışlar bize de aynı yoldan geliyorlar. Filmin tekrarı için illa yazarın bir Türk ya da Müslüman adı altında ermiş kaktırmasıyla anlatıyor mu olması gerekmiş ki kitabın adını bile değiştirmişler. Başka nasıl olabilir ki? Keder varlığınıza ne kadar derin bir oyuk açarsa taşıyabileceğiniz sevinç o kadar fazla olur diyerek 68 kuşağının esrar kafasındaki zevki dibine vurmuş değerler çerçevesiyle bir kez daha beyan edilir. Ahlaksız diye bir şey kalmadığındaysa der ahlak için Halil Cibran, giyimde edep prangadan ve zihin kirliliğinden başka nedir ki der. Yani hani bugün diyorlar ya niye bakıyorsunuz ki kılığımıza kıyafetimize sizin aklınızda bir başörtüsü olmadığı için bizden bekliyorsunuz başörtüsünü söylemi. Ta buralardan geliyor. Yine Fransa'dan geliyor. Çok farklı değilmiş. Siz denizlerin, tarlaların ve bağların emekçileri, dokumacılarla, çömlekçilerle ve baharatçılarla pazar yerinde buluştuğunuz zaman çağırın işte o zaman yeryüzünün yüce ruhunu aranıza katılıp değere vuran terazileri ve hesapları kutsasın derken ticaretin müthiş bir ibadet olduğu anlatılır. Hani bizde de söylenir ya çalışmak ibadettir diye. Sonunda çalıştıklarınızı ihtiyaç sahiplerine paylaşıyorsanız evet. Ama çalıştıklarınız sizin dünya hayatındaki nefsinizi daha da yüceltiyorsa daha bayağı bir beklersiniz sağ tarafa yazılmasını. Fakat ben derim ki evliyalar ve adil kişiler nasıl her birinizin içindeki en yüksekten daha yukarı çıkamazlarsa kötüler ve zayıflar da yine sizlerin içindeki o en alçak noktadan daha aşağı inemezler diyerek böyle insanların insanlar içinde insanlar gibi olmanın yanında onlardan da aşağıda olamayıp yukarıda da olamayacağını beyan edip belki de Halil Cibran'ın kilise papazlarının üstünlüğünden nefretinin adı çizilir. Ama bu bizim coğrafyamıza geldiğinde de tam da evliyalar olarak çevrilir. Eğer varsa aranızda sadakatsiz kadını yargılayacak olan, kocasının yüreğini de tatsın terazide ve ruhunu ölçülerle vursun ölçüye, inciteni kınayacak olan varsa incinenin de ruhuna baksın derken işte tam şeriatsiz tarikat yolculuğunun Hristiyan versiyonunu görüyoruz mistisizm adı altında. Çünkü İslam'da mistisizm yok ama
Bize de hep şunu söylemeye başladılar ya. Sen adamın yanlışını söylüyorsun da sen ne kadar doğrusun onu bir anlat bakalım. Adama 100 tane 200 tane makalesi var diyorsun da senin kaç tane makalen var? Hadi onu söyle bakalım diyorsunuz ya. İşte o deme sebebiniz bu kitapların varyasyon ve etkileşimle sonucu. Bir şey ya doğrudur ya da yanlıştır sevgili gençler. Yanlışa yanlış demek için yanlışı biliyor olmak, şarabı dibine vurmak gerekmiyor. Devam edelim bakalım. Ya siz adaleti kavramak isteyenler nasıl yapacaksınız bunu tüm fiillere ışığın kusursuz aydınlığında bakmadan? Hepimiz kusur sahibiyiz. Ama adil olmak için kusursuz olmamız gerekmiyor. İşte bu bakış açısı sebebiyle dünyayı adaletsizlik sarıp sarmaladı. Kur'an-ı Azimüşşan'da insanoğluna Cenab-ı Hak nehy-i anil münkerden bahsediyor. Kötülükten alıkoymak. Eğer bir şeyin kötülüğünden alıkoymak için yeknesak bir iyilik arayacaksak işimiz bayağı bayağı da zor. Ama onu anlatımını hatırlıyor musunuz? Yakın tarihimizin tasavvufçularının kitaplarında da buna benzer çok kelime okumuşsunuzdur. Ve hoşunuza da gitmiştir tabii derinli düşünmeyince ya da şöyle bir kapak açmayınca. Orfales halkı davulun sesini boğabilir, lirin tellerini gevşetebilirsiniz ama tarla kuşuna şakımamasını kim buyurabilir diyerek insanoğlunun doğaya herhangi bir şekilde dokunamayacağını anlatır ki 68 kuşağının önemli bir düşünce yapısıdır bu. Çıplak ve tüm bağlardan kurtulmuş olarak hepsinin üzerine yükseldiğiniz zaman özgürsünüz gerçekten. Bu özgürlük niye ve her seferinde çıplaklıkla anlatılıyor? Yoksa herkesin altına yatıp herkesin üstüne çıkınca insan kendine hissettiği o nefsani mutluluk sınırsız bir özgürlüğün kapısını araladığı düşüncesini mi oluşturuyor? Akıl ve tutkuya dair diyor Halil Cibran o bölümde. Ruhunuz çoğu zaman bir savaş alanıdır. Ne alakası var? Burada aklınız ve yargılama gücünüz, tutkunuz ve iştahınıza karşı savaşır. Savaşan akıl değildir ki. Aklımızla nefsimize karşı savaşırız. Savaşan gönlümüzdür. Savaşan nefsimize karşı, onun taleplerine karşı reddiye beyanatıdır. Ama sizler diyor, bizzat uzlaştırıcı olmadıkça ve bütün elementlerinizi sevmedikçe ben ne yapabilirim? Nefsini bile sev diyor burada. Yani hatamla kabul et beni, hatasız kul olmaz şarkısının en uzatılmış hali. Nasıl meyvanın çekirdeği kırılmak zorundaysa can evinin güneşin altında durması için siz de acıyı tanımak zorundasınız der. Artık burada bir hedoizm baskısı gelmeye başlar. Kendini bilmeye dair şöyle diyor. Ruhun yolunu buldum demeyin. Kendi yolumda yürürken ruhla karşılaştım diye. Ruhul Kudüs'ün bir bölümünden bahsediyor. Yani sen Tanrı'ya doğru yürü ama istediğin gibi yürü. Hani bir ara bizde çok söylenen bir laf vardı. Allah-u Zülcelal'e giden yollar sınırsızdır. Beyefendiler, ancak bu yollar kavisli, virajlı, birbirinden ayrı değildir. Paraleldir, aynı otoban üzerinde farklı şeritlerdir deseydiniz daha doğru bir düşünceydi. Eğer siz Cenab-ı Hakk'a giden yollar sınırsız derseniz ben başımı açtım, gönlüm temiz diyenle Rabbul Alemin'in yolunda mücahede edenleri aynı kefeye koymuş oluyorsunuz. Olmuyor. Çünkü şeriate aykırı. Gerçekten bilge ise sizi kendi bilgelik evine girmeye çağırmaz, kendi aklınızın eşiğine götürür diyerek aklınızdaki vahyi uygulamanızı anlatır. Pek de yabancı değil. Dostunuzdan ayrıldığınızda üzülmezsiniz. Çünkü onun en sevdiğiniz yanı o yokken iyice belirginlik kazanır. Tıpkı dağcıya dağın ovadan daha belirgin görünmesi gibi derken insanların birlikte yaşama mecburiyeti olmadığını anlatır ve gerçekten de 68 kuşağından sonra genç toplulukların bireysel olarak kadın erkek evliliksiz bir hayat sürmelerine imkan tanınır. İçinizdeki iyiden söz edebilirim ama kötüden söz edemem der ve anlatır. Çünkü kötü, kendi açlığının ve susuzluğunun ıstırabıyla kıvranan iyiden başka nedir ki? Bu bizzati şeytana da
sen de bizdensin, küçük bir hata yaptın ama olur öyle şeyler demenin bir başka yolu ve yöntemi oldu. İçinizin karanlığını evrene dökmek rahatlatıyorsa sizi, yüreğinizde doğan güneşi dökmek de sevindirecektir der. Günahını papaza dökme ama yaşayabildiğin kadar demekte. Size sözcüklerle dua etmeyi öğretemem. Tanrı sözcüklerinizi dinlemez. O bu sözleri sizin dudaklarınızdan kendisi söylemiyorsa der. İşte burada en zirvede kişisel tanrılaşma sürecini bir kez daha altını çizer. Hazza dair diyor. Gençlerinizden bazıları sanki o her şeymiş gibi haz peşinde koşuyor. Yargılanıp azarlanıyorlar. Ben yargılamazdım onları, azarlamazdım da arasınlar derdim çünkü hazzı bulacaklar ama bir tek haz olmayacak buldukları. Öyle olsaydı eğer. 3 nokta. Oysa pişmanlık zihni cezalandırmaz, bulandırır der. Bırak insan kendi kendine pişman olsun der. İyi ama bunun yanlış olduğunu kim söyleyecek ona? Akıl yetersiz kalır bu açıdan. Güzelliğe dair bütün bunları söylediniz. Ama aslında ondan değil, giderilmemiş ihtiyaçlardan söz etmekteydiniz. Hem güzellik bir ihtiyaç değil, coşkunluktur der. Ama bu coşkunluğu ne hikmetse bizler bugün de felsefecilerden duyuyoruz. Ey Orfalese halkı! Güzellik hayattır. Kutsal yüzündeki peçeyi indirdiğinde hayat. Güzellik sonsuzluktur. Aynada uzun uzun kendini seyreden fakat sonsuzluk da sizsiniz aynada. Bu derin cümlelerin özeti şu. Sev kendini sevebildiğin kadar. Bizse sevmeyiz kendimizi. Sevmeyi sevdiğimiz kadar öğrenebiliriz ancak. Eğer Tanrı'yı bilmek isterseniz, Tanrı'yı bilemezsiniz. Tanrı'nın teveccühüne mazhar olabilirsiniz. Bilmece çözmeye girişmeyin. Katılırız. Onun yerine çevrenize bakın. Onu çocuklarınızla oynarken göreceksiniz. Evrenin derinliklerine bakın. Onun bulutta yürüdüğünü, şimşekte kollarını uzattığını ve yağmurla yeryüzüne indiğini göreceksiniz. Onun çiçeklerde gülümsediğini, sonra doğrulup ağaçlarda el salladığını göreceksiniz der haşa. Hakikat mitolojinin daha bu tarihlerde bile etkisini, varlığını sürdürdüğünü gösterir. Tespiti beyan ettirir Halil Cibran. Sizler şarkılar söylediniz bana yalnızlığımda ve ben özlemlerinizden bir kule yaptım gökyüzünde. Ama şimdi uykumuz kaçtı, düşümüz bitti ve artık şafak vakti değil diyor. Sona geldik. Şöyle beyan ediyor. Yolcunun şu sözlerini hatırlayarak. Kısa bir süre sonra rüzgarın üstünde bir anlık dinlenme ve sonra bir başka kadın taşıyacak beni der. Hazreti Meryem'e bir atıf, eşi olduğuna dair de bir dipnot düşer. Bu noktada Halil Cibran kendi dininden aforoz edilmiş, uyanmışlar, fark etmişler, biraz da geç olmuş. Ama bu geç kalışın sonucunu bizler çekmek, bunun ceremesini bizler çekmek zorunda değiliz sevgili gençler. Anlattığımız her konunun tarihsel bir boyutu var ve bu tarihsel boyutun derinlikleri var. Ve bu derinlikler Tevhid Ocağı'nın şimdi yakın bir zamanda inşallah sizin dinleyici olarak dinlemeye başlayacağınız yepyeni bir programda karşınıza geliyor olacak. Bu aralar onun hazırlıklarıyla çalışıyoruz, uğraşıyoruz. Yakın bir zamanda inşallah o programla karşınızda olacağız. Tarihin derinliklerine kıstaslar koymadan şöyle geceden sabaha bir uzanı vereceğiz. Ama hem de beraber yapacağız bunu. Neyse daha anlatmayayım, sürprizi bozulmasın diyelim. Görüşmek üzere o zaman. Kalın sağlıcakla.